Evet arkadaşlar, şimdi V-Ray Light'ın alt başlıklarını inceleyerek dersimize devam edeceğiz. Şuradan tekrar V-Ray ışıklarıma geldim. V-Ray Light'ı aldım. Şimdi standart olarak V-Ray Light'a tıkladığımda bakın şurada bir on yazıyor, yanında type yazıyor ve onun yanında da bir plane. Şimdi plane bizim bir önceki ders işlediğimiz şu iki boyutlu çizgisel ışığımız. Fark ettiyseniz buraya geldiğimde şurada hemen bir ok var. Tıkladığımda bakın DOM, Sphere, Mesh, Disk diye alt başlıkları var. Şimdi bu ders bunları işleyeceğiz. Şimdi burada şunu bir silelim. Hemen basit bir şekilde bir sign oluşturayım. Şöyle aldım. Sağ tıkladım. Convert to Editable Poly dedim. Şuradan şuraya tıklıyorum. Şöyle bir yüzeye ihtiyacım var. Kapattım. Bu yeşil rengi de şuradan atalım. Tamamdır. Temiz bir şekilde burayı oluşturdum. Bu malzemeyle alakalı arkadaşlar temel ve ileri seviye eğitimlerin bulunduğu bir eğitim serisi hazırlıyorum. Yüklendiğinde de linki yukarı bırakmış olurum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bunu da aşağı aldım. Tekrar ışıklarımıza dönelim. Şimdi geliyorum buraya. Işıklarım V-Ray Light. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen gelelim şuradan sifer ışığımızı bir çizelim. Bakın yine bastım basılı tuttum. Şimdi böyle yaparsanız ışığın yarısı alta geçmiş olur. Buna dikkat edelim. Onu da yukarı alıyorum. Sifer gördüğünüz gibi arkadaşlar oval bir yapıya sahip bir ışık kaynağı. Şimdi bunu tabii ki bir render'da da görelim. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan durduralım. Anlık render'la devam edelim olayımıza. Tamamdır. Ayarlarımıza geldiğimizde ilk dersten de hatırlayacağınız gibi farklı bir ayar yok arkadaşlar. Aynı buradan multipler değerini isterseniz 10 yapabilirsiniz. 5 bakın azalttırdığınızda ışık aynı. Buradan yine temperature değeri girebilirsiniz. 3500 yapalım. Yani burada anlayacağınız üzere herhangi bir ışık kaynağındaki ayarlarda bir farklılık yok. Şimdi şunlara biliyorsunuz invisible, ışık görünmez olur. Şimdi burada sadece double shaded, yani çift tarafa vur diye bir şey yok. Zaten her tarafı aydınlatan bir ışık kaynağı. Şimdi bunları nerede kullanacağımızda sahne üzerinde detaylı olarak işleyeceğiz. Sadece buradaki temel alt başlıkları öğrenelim şimdilik yeter. Burada çok detaylı işleyeceğimiz bir kısım yok. Şimdi şuradaki options ayarlarındaki exclude falan önemli ayarlar arkadaşlar. Bunları atladığımızı düşünmeyin. Şuradaki FX, Specular, Diffuse falan bunların ne işe yaradığını malzeme dersiyle beraber işlediğimizde çok net bir şekilde göreceğiz. Şimdilik bunu da bu kadar bilmemiz yeterli. Şimdi sahnede o dursun. Buraya bir ışık kaynağı daha koyalım. Geliyorum burada. Bu defarki kaynağım disk. Şimdi diske geliyorum. Şöyle bakın zemine çizdim. Aynı. Aslında V-Ray Light'taki plane'in aynısı. Bakın. Şöyle de vurduğumuzda ışık kaynaklarına şuradan yaklaşalım. Şöyle hatta yukarı alalım hepsini. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Şimdi net görmek adına biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle alttan da bakalım. Şöyle de büyütelim. Bakın. Bu V-Ray plane'imiz, bu V-Ray diskimiz, bu da siferimiz. Yani özellik olarak aralarında pek bir fark yok. Genel anlamıyla aynı. Dediğimiz gibi bunda double shaded yok. Bundan farklı olarak o da kendi yapısından dolayı. Sadece V-Ray şurada diskte bir ayarımız var. Bu birazdan göreceğimiz ışık ayarlarının da altında olacak arkadaşlar. Bakın şöyle seçeyim. Şöyle aşağı iniyorum. Şurada decay ayarları. Bu V-Ray Light'ta yok. Ne işe yaradığını bir sonraki ders değineceğiz. Genel anlamıyla buradaki ayarlarda aynı, yani herhangi bir farklılık yok. Yani daha çok bunu biz mesela spot koyduğumuzda spot ışığının iç kısmına daha rahatlıkla koyabiliyoruz. Yani bu tarz şeyler biliyorsunuz kare. İçine tam oturtturması falan zor oluyor. Bazı arkadaşlar deneme yapıyor. Gerek yok. Şu tarz, yani buradaki V-Ray diski kullanarak en pratik yolla çözebilirsiniz.
Ama şimdi V-Ray'de öyle bir işimiz var ki bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani benim de çokça kullandığım bir ışık kaynağı. Maalesef ki bu kadar kaynak yokken yani bunu çok sonra öğrendim. Gelin şimdi onu dikkatlice inceleyelim. Şimdi şunu biraz küçültelim tekrar şu şekilde. Oraya yaklaştıralım. Yani bunlara artık ihtiyacımız yok. Şunları bir silelim. Tamamdır. Sahnede bir ışık kaynağımız kalmadı. Şimdi dikkatli izleyelim arkadaşlar. Çok kullanacağınız bir ışık ayarı çünkü. Buradan diskten mesh'i seçiyorum. Şimdi geliyorum. Herhangi bir yere bastım, bıraktım. Bakın arkadaşlar bastım. Sadece otomatik olarak bunu koydu. Hani diğerlerinde ne yapıyordum? Buradan geldiğimde plane'i bastım, basılı tutuyorum. Mesh'te öyle bir şey yok. Geldiğimde mesh'e herhangi bir yere bunu bırakıyor. Şimdi mesh ne işe yarıyor? Hemen ona gelelim. Şimdi arkadaşlar az önce dedik ki mesela bir spotun iç ışığını yapacağız. Spotunuz da silindir formunda diyelim. İçinin formu. Onun için diski kullanabiliyorsunuz. Ama çok farklı formlarda da ışık kaynağı var. Yani şöyle diyelim. Modelin formu bildiğiniz ışık kaynağı. Şimdi böyle ışık kaynağı olduğunda ne yapacağız? İşte burada V-Ray Mesh devreye giriyor. Şuraya hemen geliyorum. Bir T-port çiziyorum. Tabii ki biraz absürt bir örnek olacak ama çaydanlık şeklinde bir aydınlatmanız var diyelim. Şimdi buna nasıl aydınlatma vereceğiz? İşte Mesh'i kullanarak geliyorum. Bakın burada Mesh'i seçiyorum. Ayarlarına gidiyorum. Buradan Mesh Lighting şöyle kapalı olabilir arkadaşlar. Buradan açın. Buradan geliyorum. Pick Mesh diyorum ve objemi seçiyorum. Objemi seçtiğimde bakın buradaki mesh kayboldu ve benim buradaki modelim ışık kaynağına döndü. Şuradan biraz şiddetini azaltalım ki daha net görelim. Bakın bildiğiniz ışık saçı. Şuradan rengini değiştirebiliriz şu şekilde. Okey, bakın kırmızı falan da yapabiliriz. Geldim. Şöyle hatta ben bunu şifre bir kopyalayayım. Şuradan kopyalayayım. Bunu farklı çalıştıracağım çünkü. Bunu da şöyle mavi yapayım. Aldım bir tane daha yan tarafa. Şöyle şu şekilde. Buradan okey dedim. Buradan da geliyorum. Şöyle sarı renk yapayım. Bakın. Buradaki T-portumuz bildiğiniz ışık rengine döndü. Şöyle çok basit bir farklı örnek daha yapalım. Geldim hatta buradan box değil silindir alıyorum. Birazcık da şöyle F4'ü açayım. Height segmenti biraz arttırıyorum. Tamamdır. Şimdi şuradan merkez noktasını birazcık şöyle alayım ve buna bir twist atayım. Şöyle Angel diyelim. Şöyle döndürelim. Bakalım. Ya şu bir ışık kaynağı olarak düşünün arkadaşlar. Bakın şunların içinde burada arada bir model gibi kaldı zaten. Tamamdır. Aynı mantık. Herhangi zorlayıcı bir şey yok. Çok kafanızı karıştırmayın. V-Ray Light'a geliyorum. Mesh seçili. Herhangi bir yere basıyorum. Ayarlarına geliyorum. Şuradan. Buradan Pick Mesh diyorum ve objemi seçiyorum. Objem artık bir ışık kaynağına dönüşüyor. Zaten burada da bakın arkadaşlar silindir twist ve ondan sonra V-Ray Light. Alttaki ham maddede zaten yine bir silindir olduğunu görebilirsiniz. Ama bu artık bir ışık kaynağı. Buradan yine şiddetini biraz azaltalım. Buradan da rengini seçebilirsiniz. Artık o bize kalmış. Şöyle turkuaz işini falan. Bu şekilde bunu da ışık kaynağına dönüştürebilirim. Diğer bütün ayarlar yine bakın aynı arkadaşlar. Bu şekilde buradan müdahale edebilirsiniz. Tabii ki burada endpoint değeri yok. Modeli ışık yaptığınız için siz daha önceden o değerleri girdiğiniz için bunlar kapalı gözükecektir arkadaşlar. Çok kullanacağınız bir ayardır. Bunları pratik olarak sahnenizde uygulayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki ışık kaynağımıza geçelim. Bakın burada diskimiz vardı, siferimiz vardı, mesh'imiz vardı ve son olarak DOM. Şimdi kullanan arkadaşlar bilir. Biz bunları HDR mantığında kullanıyorduk. Yeni versiyonlarda artık burada değil. Ama bizim işimize yine bir sınır koyma açısından çok işe yarıyor. Arkadaşlar bunu şöyle düşebilirsiniz. Bir yarım küre gökyüzü ve tüm sahneyi kaplayan
bir ışıktır. Bu sahnenin tamamına, geneline, yani herhangi nereye götürdüğünüz fark etmez. Sahnenin tamamını bir küre şeklinde aydınlatır. Nasıl olduğunu görelim. Aldım domu, koydum. Bakın etrafı komple aydınlattı. Şuradan color'ına geliyorum. Şöyle beyaz yapabilirim. Okey, şuradan. Hadi beyaz kalsın şimdi. Biraz şiddetini düşürelim şuradan. 0,2 yapalım. Saniye daha net görmek adına. 0,2. Bakın. Gördüğünüz gibi komple sahneyi aydınlatan bir yapısı var. Bunun rengini değiştirdiğimizde sahneye nasıl etki ettiğini görebiliriz. Tabii ki şu an bir sınırlayıcı yok. Yani burada mekanları, iç mekanı ve dış mekanı tam anlamıyla modellediğimizde ve sınırlarını belirlediğimizde bu tarz şeyler çok işe yarıyor. Burada çok detaylı bir yine ayarımız yok. Ayarlarımız hemen hemen aynı. İnce ayarlara, kendi içindeki farklılıklarına bir sonraki derste değineceğim arkadaşlar. O yüzden şu downlight'in şu alt sekmelerini şimdilik girmiyorum. Temel mantığı anlamanızı istiyorum. V-Ray Light'ın da alt başlıklarındaki ışıklar bu şekilde. Şimdi hep beraber birazcık daha bunu detaylandırarak V-Ray Light'ın kendi içindeki çeşitlerini görerek sahnemizi, derslerimizi ilerletelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.